Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 45-46 ve gezegenindeki kutup bölgesine yer alan devasa bir yaratığı inceleyeceğiz. Bu seferki yaratığımız sıcak sularda değil buz gibi sularda yaşıyor. Adı Shadow Leviathan. Bu yaratık ekosistemin ve zincirinin en tepesinde, ışığın ve umudun terk ettiği derinliklerde biyolojik evrimin en korkunç sahnelerinden birisinde evre gezmektedir. Shadow Leviathan, Altera ve bağımsız araştırmalar tarafından toplanan parçalı veriler tarafından bu canlının yalnızca bir yırtıcı değil, aynı zamanda gezegenin jeolojik ve biyolojik tarihinin yaşayan bir fosili olduğunu göstermektedir. Kristal mağaralar ve üretici mağaralar gibi yüzeyden yüzlerce metre aşağıda bulunan ve devasa kristal oluşumlarıyla aydınlanan bu klostrofobik tünel Shadow Leviathan mekanıdır. Shadow yani Türkçe anlamıyla gölge Leviathan, 45-46 B'nin bilinen diğer Leviathan türlerinden yani Reaper, Ghost, Sea Dragon gibi radikal bir şekilde ayrılan morfolojik özelliklere sahiptir. Arkadaşlar 1000 abone olmamıza tam 40 kişiden daha az kişi kaldı. Siz de bu olayın parçası olmak istiyorsanız abone olabilirsiniz. Yine aynı şekilde videoya like ve yorum atarak da kanalımıza destek olabilirsiniz. 3 ay gibi bir kısa sürede 1000 aboneye geldik. Ben tahminlerimce Haziran gibi 10.000 aboneye gelmemizi umuyorum. Şimdi videoya geçelim. Evrimsel biyoloji tarafına bakıldığında bu canlı gezegenin okyanus tabanında gerçekleşen yakınsak evrim veya atavizm süreçlerinin en belirgin örneğidir. Diğer Leviathan sınıfı canlıların aksine gölge Leviathan'ın vücut yapısı incelendiğinde omurgalı balıklar ile ekran bacaklılar arasında hibrit bir geçiş formu olduğu görülmektedir. Özellikle ağız çevresinde ve vücut boyunca uzanan çoklu uzuvlar bu canlının uzak geçmişinde okyanus tabanında yürüyen bentik bir atadan türediğine dair güçlü kanıtlar sunmaktadır. Bu yürüyen ata teorisi canlının gövdesindeki 7 çift eklemli ve pençeli uzantının varlığıyla görülmektedir. Bu uzantılar günümüzde birer yüzgeç veya körelmiş birer diken haline almış olsa da atalarının bu uzuvları deniz tabanında hareket etmek ve avlarını manipüle etmek için kullandığı açıktır. Peki buz solucanının akrabalığı var diyebilir miyiz? Kesinlikle evet. Sektör 0'ın bir diğer devi olan buz solucanının Iceworm ile gölge Leviathan arasında yüzeysel olmanın ötesinde derin yapısal benzetmeler bulunmaktadır. Her iki canlı da avlarını kavramak veya sabitlemek için özelleşmiş baş yapılarına ve kıskaç benzeri mandibülara sahiptir. Ayrıca her iki türün de avlama stratejisi avı bütün olarak yutmak veya sindirmek üzerine kuruludur. Kısa biyolojik analizler bu iki türün ortak bir atadan ayrıldığını öne sürmektedir. Teorimize göre gezegenin iklimsel değişikliğe uğradığı dönemlerde ortak atanın bir kolu yeraltı buzullarına ve donmuş topraklarda adapte olarak buz solucanına evrilirken diğer kolu volkanik mağara sistemlerine ve derin sulara saklanarak gölge Leviathan'a dönüşmüştür. Gölge Leviathan'ın pürüzsüz derisi ve yüzgeçleri sucul yaşama, buz solucanının zırhlı plakaları ise karasal sürtünmeye karşı gelişmiş adaptasyondur. Gölge Leviathan'ın anatomisi mutlak karanlıkta ve yüksek basınç altında hayatta kalmak için mükemmeldir. 60 metre uzunluğundaki bu silindirik kaslı gövde hidrojel dinamikler açısından incelendiğinde dar mağara türlerinde maksimum manevra kabiliyeti sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Yaratığın derisi ışığı tamamen absorbe eden melanistik bir siyahlığa sahiptir. Yaratığın sırtında başından kuyruğuna kadar uzanan iki sıra halinde dizilmiş 37 tane küçük kırmızı nokta bulunmaktadır. Bir teoriye göre bu noktalar derin deniz canlılarında görülen fotofosforlar değil, aksine çevredeki termal değişimleri ve elektromanyetik alanları algılayan pasif sensörlerdir. Diğer bir görüş ise bu noktaların tür içi iletişimde veya tür içi çiftleşme ritüellerinde kullanıldığı yönündedir. Zira mağaraların zifiri karanlığında görsel iletişim sınırlıdır. Ancak belirli bir dalga boyundaki kırmızı ışık veya ısı imzası diğer gölge Leviathan'lar tarafından algılanabilir. Kırmızı noktaların hemen altında vücudun yanları boyunca uzanan 8 adet dairesel solungaç düzeneği yer alır. Taşlayan balıkların solunum sistemini andıran bu yapı, gölge Leviathan'ın oksijen ihtiyacını karşılarken aynı zamanda sudaki kimyasal izleri analiz etmekte olanak tanır. Kristal mağaralar, volkanik gazlar ve mineral partikülleri açısından yoğundur. Bu gözenekler, suyun kimyasal bileşimindeki mikroskopik değişiklikleri, örneğin bir sea truck'ın motorundan sızan eser miktardaki yağı veya bir canlının kanını kilometrelerce öteden tespit edebilen gelişmiş bir koku alma sistemi olarak işlev görür. Baş kısmındaki 6 tane göz, parlak kırmızı halkalarla çevrili jet siyah göz bebeklerine sahiptir. Bu çoklu göz yapısı canlının 360 derece yakın bir görüş alanına sahip olmasını sağlamasa da zayıf ışık koşullarında hareketi algılama konusunda son derece hassastır. Gölge Leviathan'ın en dehşet verici özelliği ise şüphesiz ağız yapısıdır. Başın alt kısmında karın tarafında yer alan ağız, klasik bir çene yapısından ziyade göğüs kafesini andıran dikey ve kafessiz içleri çevrilidir. Bu yapı avı ısırmaktan çok onu bir hapishaneye atmak ve kaçışını engellemek için tasarlanmıştır. Ağız boşluğu parlak mavi bir ışık yayar. Bu ışık karanlık mağara sistemlerinde bir fener bağlı etkisi yaratır. Işığa duyarlı balıklar ve küçük organizmalar bu mavi parıltıya çekilir. Küçük organizmaların toplanması daha büyük avcı balıkları çeker ve bu canlılar da nihayetinde gölge Leviathan'ın ana besin kaynağını oluşturur. Shadow Leviathan avını mekanik olarak parçalamak yerine kimyasal olarak sindirmeyi tercih eder. PDA verileri ve saha gözlemleri canlının yakaladığı avın üstüne parlak mavi bir sıvı püskürtünü doğrulamaktadır. Bu sıvı sıradan bir tükürük salgısı değil,
son derece korozatif bir asittir. Bu mavi asitle yapılan araştırmalarda 45-46B'nin jeolojisiyle doğrudan bağlantılıdır. Asidin mavi rengi yüksek konsantrasyonda bakır iyonları veya hemoseidin bazlı bir bileşik olduğu düşünülmektedir. Shadow Leviathan, meteorolojisi için gerekli olan bir mineralleri sindirim sisteminde yoğunlaştırarak hidrolaktik asitten çok daha güçlü, camı ve metali bile saniyeler içinde korozyona uğratabilen bir biyoasit üretmektedir. Sea-Truck veya Pramsuit gibi titanyum alaşımlı araçların kokpit camlarına yapışan bu asit sadece metali eritmekle kalmaz, aynı zamanda aracın yapısal bütünlüğünü bozarak içindeki pilotu savunmasız hale bırakır. Bu sindirim mekanizması canlının avını yutmadan önce ön sindirim işlemini sabit tuttuğunu, böylece sert kabuklu canlıları veya zırhlı araçları daha kolay metabolizm ettiğini gösterir. Shadow Leviathan bölgesine girdiğiniz zaman son derece inatçı ve agresif olduğunu görebilirsiniz. PD'nin amansız uyarısı bu canlının bir hedefe bir kez kilitlendiğinde takibi kolay kolay bırakmadığını vurgular. Kanalımızın topluluk kısmındaki yerinde çoğu kişinin Pramsuit'ini veya Sea-Truck'ını parçaladığı gözükmektedir. Kucaklama manevrası ise şu şekilde gerçekleşiyor. Aracınıza hızlı şekilde yaklaşıyor. Başın yanlarında bulunan eklenme kıskaçlarını kullanarak sizi yukarı doğru çekiyor ve aracınızı sabitledikten sonra o meşhur mavi sıyısını kafanızdan aşağı boşaltıyor. Eğer ki oyuncunun sağlığı %75'in altındaysa bu saldırı sinematik bir ölümle sonuçlanıyor ve Leviathan oyuncu aracıyla birlikte götürüyor. Kristal mağaraların dar yapısı devasa bir Leviathan için dezavantaj gibi görünse de Gölge Leviathan bu ortamı lehine kullanır. Devasa mor kristallerin arkasına saklanarak veya tünellerin karanlık tavanlarına tutunarak pusuya yatar. Ama yaklaştığında kristallerin arasından yıldırım hızıyla çıkarak saldırır. Vücudundaki kalın plakalar keskin kristal uçlarına çarptığında onu yaralamaktan korur. Ayrıca Gölge Leviathan'ın dağılımı incelendiğinde en yoğun popülasyonun üretici mağaralarında, yani mimarların üssü olan ve AIA'nin bedeninin inşa edildiği tesisin hemen çevresinde olduğu gözükür. Teori A. Mimarlar genetik mühendislik konusunda tanrısal bir yeteneğe sahipti. Gölge Leviathan'ların bu son derece yönelimli tesisi korumak için mimarlar tarafından genetik olarak modifiye edilmiş veya o bölgeye kasten yerleştirilmiş biyolojik bekçeli olması kuvvetli muhtemeldir. Bu Leviathan'ların amansız doğası, üste yaklaşan herhangi bir davetsiz misafiri ister bölecek ister mekanik olarak yok etmek için idealdir. Teori B. Alternatif teoride ise gölge Leviathan'ların mimar teknolojisinden bağımlı olduğudur. Üretici üssü ve çevresindeki mimar kabloları yapıları suya yoğun miktarda iyonik enerji ve ısı yaymaktadır. Termal enerji ve elektromanyetik alanlara duyarlı olan gölge Leviathan'lar bu yapay enerji kaynağını bir nevi yapay hidrotermal baca olarak kullanıyor olabilirler. Bu teoriye göre mimarlar bu canlıları oraya getirmemiş ancak Leviathan'lar o bölgeye istila etmiştir. Shadow Leviathan'ın çıkardığı mekanik ses bir kükremeden ziyade devasa paslı metal plakaların birbirine sürtmesi gibi sesler çıkartır. Bu sesin kaynağı yaratığın gırtlağından değil de daha çok baş kısmındaki segmentli plakaları veya bacaklarını birbirine sürterek oluşturur. Çıkan bu ses mağara duvarlarında yankılanarak avın yönünü kaybetmesi neden olur. Ve bu şekilde Shadow Leviathan videomuzu bitirmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bay bay.